Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP hayali için BMW'den ayrıldı. Ancak Alman üretici onu unutmadı. Aksine, perde arkasında yeniden temas kurmak için önemli adımlar atılıyor. Peki neden? Toprak henüz MotoGP'de istediği noktaya ulaşamamışken BMW neden hala onu geri istiyor? Ve 2027'de MotoGP'de başlayacak yeni dönem, bu hikayeyi tamamen değiştirebilir mi? Tüm detayları birlikte inceleyelim. Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'ye geçişi, sadece kariyer değişikliği değil, aynı zamanda Dünya Superbike tarihindeki en başarılı projelerden birinin sona ermesiydi. BMW ile arka arkaya kazanılan 2 dünya şampiyonluğu, Alman üreticiyi yıllar süren başarısızlık döneminden zirveye taşımıştı. Toprak sadece yarış kazanan bir pilot değildi. Motosikletin gelişim yönünü belirleyen, mühendislerin çalışma şeklini değiştiren ve markanın sportif kimliğini yeniden inşa eden isimdi. Bu nedenle MotoGP'ye transfer gerçekleşmiş olsa bile BMW hiçbir zaman bu sayfayı tamamen kapatmadı. Aradan geçen sürede farklı pilotlarla yola devam edilse de elde edilen sonuçlar, Toprak'ın bıraktığı boşluğun ne kadar büyük olduğunu yeniden gösterdi. Şimdi ise Alman üretici, geleceğe hazırlanırken o bağı yeniden kurmanın yollarını arıyor. Speedwin haberine göre BMW yönetimi, Toprak Razgatlıoğlu'nun menajerlik ekibiyle iletişimi yeniden güçlendirmek için yoğun çaba harcıyor. Ancak bunun nedeni kısa vadeli bir transfer planı değil. BMW, Toprak'ın MotoGP kariyerine saygı duyuyor ve onun Grand Prix hedefini sürdürdüğünün farkında. Buna rağmen geleceğe yatırım yapmak istiyor. Eğer bir gün MotoGP defteri kapanırsa, masadaki ilk teklifin BMW'den gelmesini hedefliyor. Çünkü BMW yönetimi, şampiyonluk seviyesindeki bir pilotun yalnızca pistte değil, motosiklet geliştirme sürecinde de yıllar kazandırabileceğini biliyor. Bu yüzden bugün kurulan ilişkiler, belki de birkaç sezon sonrasının en kritik hamlesi olabilir. Rakamlara bakıldığında Toprak'ın BMW üzerindeki etkisi çok daha net ortaya çıkıyor. Onun ayrılığının ardından Alman üretici, Dünya Superbike üreticiler klasmanında 3. sıraya kadar geriledi. Takımın lider ismi Miguel Oliveira beklenen performansı sergileyemedi ve şampiyonluk mücadelesinden uzak kaldı. Aynı dönemde Ducati cephesinde Nicolo Bulega neredeyse kusursuz bir sezon geçirerek yarışların büyük bölümünü kazandı. Bu tablo, tek başına bir pilot değişiminin sonucu olarak değerlendirilemez. Ancak Toprak'ın motosiklet üzerindeki geliştirme kabiliyeti, yarış temposu ve psikolojik etkisi düşünüldüğünde, BMW'nin neden eski yıldızını yeniden görmek istediği çok daha anlaşılır hale geliyor. MotoGP'ye geçiş hiçbir zaman kolay olmayacaktı. Toprak Razgatlıoğlu da bunu en başından beri biliyordu. Michelin lastiklerinin çalışma karakteri, frenleme noktaları ve motosikletin yere güç aktarma şekli, World Superbike'tan oldukça farklıydı. Sezonun ilk bölümünde bu farklılıklar temsilcimizin performansını doğrudan etkiledi. Zaman zaman motivasyonunun düştüğünü açıkça dile getirmesi de bu nedenle sürpriz olmadı. Ancak tüm zorluklara rağmen çalışma temposundan taviz vermedi. Çünkü Toprak'ın ve Yamaha'nın ortak hedefi kısa vadeli sonuçlar değil, birkaç sezon sonra şampiyonluk mücadelesi verebilecek güçlü bir temel oluşturmak. Teknik detay ve analiz devam ederken bu videoyu beğenerek ve daha fazlası için abone olarak işimizi destekleyin. Kanalımızda sizi burada görmekten mutluluk duyarız. MotoGP padokunda birçok kişi 2026 sezonunu bir hazırlık yılı olarak değerlendiriyor. Bunun en önemli nedeni ise 2027'de yürürlüğe girecek büyük teknik değişiklikler. Motor hacimleri 850 cc'ye düşerken lastik tedarikçisi de değişecek ve Michelin dönemi sona erecek. Bu değişim, tüm üreticilerin mühendislik anlayışını yeniden şekillendirecek. Yamaha'da yeni V4 motor projesini bu geçiş sürecinin merkezine yerleştirmiş durumda. Dolayısıyla Toprak'ın bugün yaşadığı uyum sorunları, uzun vadeli planın yalnızca ilk aşaması olarak görülüyor. Gerçek performans değerlendirmesinin ise yeni kuralların uygulanacağı dönemde yapılması bekleniyor.
2027 sezonunun Toprak açısından en dikkat çekici yönlerinden biri, hiç şüphesiz Pirelli lastiklerine geçilecek olması. World Superbike kariyerinde yıllarca bu lastiklerle yarışan temsilcimiz, frenleme karakterini, limitlerini ve sıcaklık davranışlarını çok iyi biliyor. Michelin ile yaşadığı adaptasyon problemlerinin önemli kısmı da iki üretici arasındaki farklı çalışma prensiplerinden kaynaklanıyor. Elbette sadece lastik değişimi tek başına başarı garantisi anlamına gelmez. Ancak Toprak'ın en güçlü olduğu alanlardan biri olan agresif frenleme ve yüksek giriş hızı, Pirelli karakteriyle daha uyumlu olabilir. Bu nedenle birçok uzman, 2027'nin Toprak için gerçek başlangıç yılı olabileceğini düşünüyor. BMW'nin bugün yaptığı hamle, aslında geleceğe bırakılmış güçlü bir mesaj niteliği taşıyor. Alman üretici, Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP kariyerine müdahale etmeye çalışmıyor. Bunun yerine, ileride farklı bir karar vermesi halinde kapının sonuna kadar açık olduğunu göstermek istiyor. Motor sporlarında ilişkiler çoğu zaman kontratlardan daha uzun ömürlüdür. Güven, birlikte kazanılan şampiyonluklar ve ortak başarı hikayeleri yıllar sonra bile yeni projelerin temelini oluşturabilir. BMW ile Toprak arasında oluşan bağ da tam olarak bu seviyede değerlendiriliyor. Bu nedenle bugün yapılan görüşmeler yalnızca bir transfer girişimi olarak görülmemeli. Önümüzdeki birkaç sezon, Toprak Razgatlıoğlu'nun kariyerindeki en kritik dönemi oluşturacak. Bir tarafta MotoGP'de ulaşmak istediği zirve ve Grand Prix dünya şampiyonluğu hayali bulunuyor. Diğer tarafta ise kendisini efsane statüsüne taşıyan BMW ile yeniden birleşme ihtimali her zaman masada duruyor. Ancak bugün için öncelik tamamen MotoGP projesi. Toprak'ın hedefi, alışma sürecini geride bırakıp Yamaha ile zirve mücadelesine katılmak. Eğer bu proje başarıya ulaşırsa, BMW'nin planları uzun süre beklemek zorunda kalabilir. Ama bir gün Grand Prix defteri kapanırsa, Dünya Superbike padokunda onu karşılamaya hazır ilk kapının BMW olması kimse için sürpriz olmayacaktır. Bugün için Toprak Razgatlıoğlu'nun tek hedefi MotoGP'de başarıya ulaşmak ve dünya şampiyonluğu mücadelesi vermek. Ancak BMW'nin şimdiden geleceğe yatırım yapması, onun piste bıraktığı etkinin hala unutulmadığını gösteriyor. 2027'de başlayacak yeni teknik dönem, bu hikayenin seyrini değiştirebilir. Peki sizce Toprak kariyerine MotoGP'de devam ederek zirveye ulaşabilir mi, yoksa bir gün BMW ile World Superbike'a dönüş yapar mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.